Evrenin yaratılışı tamamlandığında, Ulu Kayra Han yarattığı düzenden geri çekildi. O, artık her şeyin üzerinde, zamanın ve mekanın ötesinde bir bilinçti. Ancak yarattığı göğü, yeri ve insanı yönetimsiz bırakmadı. Kendi iradesinden bir parça, aydınlığın en saf halini göklerin hükümdarı olarak atadı. O, babası Kayra Han gibi mutlak bir yaratıcı değil, var olan düzenin koruyucusu, iyiliğin tatbikatçısı ve insanlığın hamisiydi. Onun adı Ülgen'di. Yüce, ulu demekti. Adı, varlığının özetiydi. Göğün 16. katındaki alem, fani bir dille tarif edilemezdi. Orada ne gece vardı ne de gölge. Işığın kaynağı, merkezde duran altın dağdı. Dağın zirvesinde ise Ülgen'in altın kapılı sarayı yükselirdi. Sarayın kapılarını, güneş ve ayın bekçileri olan iki sadık hizmetkarı korurdu. Ülgen, sarayın kalbindeki altın tahtında otururdu. Uzun, gür saçları ve sakalları bulutlar gibi omuzlarından dökülür. Bakışları en uzaktaki yıldızdan, yeryüzündeki en küçük karıncanın kaderine kadar her şeyi görürdü. O, öfkeli bir tanrı değildi. Duruşu kudretli, bakışları merhametliydi. Elinde tuttuğu topuzu, adaletin ve cezanın simgesiydi. Ama onu nadiren kullanırdı. Çünkü onun asıl gücü, yaratmak ve yaşatmaktı. Yanında 7 oğlu ve 9 kızı otururdu. Onlar, Ülgen'in iradesini evrenin dört bir yanına taşıyan ilahi elçilerdi. Oğullarından biri fırtınaları yönetir, diğeri şimşekleri çaktırırdı. Kızları ise ilham perileri, yani ak kızlardı. Şamanlara yol gösterir, ozanların dillerine en güzel destanları onlar fısıldardı. Bu, göksel bir aile, ilahi bir hükümetti. Ülgen, bir Deus Otiosus yani tembel tanrı değildi. Aktif olarak kozmosun işleyişine müdahale ederdi. Başlıca görevleri şunlardı: atmosfer olaylarının yönetimi. Gök gürültüsü onun sesi, şimşekler ise onun kamçısıydı. Toprağa bereket getiren yağmuru o gönderir. Ekinleri besleyen güneşi o parlattırırdı. Gökkuşağı, onun yeryüzüne indiği bir köprü olarak kabul edilirdi. İnsanlığın koruyuculuğu. Ülgen, insanları yeraltının karanlık hükümdarı Erlik Han'ın şerrinden korurdu. İnsanlığa ateşi hediye eden oydu. Bu, sadece ısınmak için bir alev değil, aynı zamanda medeniyetin, bilginin ve aydınlanmanın sembolü olan kutsal bir ateşti. Ruhların yargıcı. İyi insanların ruhları öldükten sonra gökyüzüne, Ülgen'in katına yükselirdi. O, bu ruhları karşılar ve onları cennete olan uçmaka yerleştirirdi. O, iyiliğin nihai mükafatıydı. Bir gün, yeryüzünün derinliklerinden, yeraltının en alt katından karanlık bir fısıltı yükseldi. Bu, Ülgen'in ebedi rakibi, düzenin düşmanı Erlik Han'ın sesiydi. Erlik, Ülgen'in yarattığı aydınlık ve düzeni kıskanıyordu. İnsanların ona değil de Ülgen'e dua etmesini hazmedemiyordu. Karanlık tebaasını topladı ve yeryüzüne hastalıkları, felaketleri ve ölümü saldı. Gökyüzüne yükselen iyi ruhları yakalamak için tuzaklar kurdu. Amacı, Ülgen'in aydınlık düzenini bozmak, insanlığı umutsuzluğa sürükleyerek kendi karanlık krallığına çekmekti. Bu, iki gücün sessiz ama amansız savaşını başlattı. Ülgen, şimşekleriyle Erlik'in kötü ruhlarını kovar, bereketli yağmurlarıyla onun yaydığı kuraklığı bitirirdi. Erlik ise kurnazlığıyla insanları kandırmaya, onları açgözlülüğe ve kötülüğe teşvik etmeye çalışırdı. Bu, sadece gök ile yeraltının değil, aynı zamanda her insanın ruhunda gerçekleşen bir savaştı. Peki, insanlar bu kudretli tanrıyla nasıl iletişim kuruyordu? İşte bu noktada Kam, yani şaman devreye girerdi. Şaman, sıradan bir insan değildi. Ruhlar alemiyle köprü kurabilen, göğe yükselebilen veya yeraltına inebilen kutsal bir aracıydı. Bir hastalık veya felaket olduğunda şaman, davulunu çalmaya başlardı. Davulun ritmi, onun bineği olan atının veya kazının kalp atışlarıydı. Transa geçen şamanın ruhu, bedeninden ayrılır ve hayat ağacına tırmanarak göğe doğru zorlu bir yolculuğa çıkardı. Her katta farklı ruhlarla savaşır, engelleri aşardı. Amacı, Ülgen'in katına ulaşmak, ondan yardım dilemek veya kurbanını sunmaktı. Bu yolculuğu başarıyla tamamlayabilen şaman, topluluğuna şifa ve umutla geri dönerdi. Bu ayin, Ülgen'e olan inancın en canlı ve dramatik ifadesiydi.
Ülgen, sadece bir hava tanrısı değildi. O, Türk kozmolojisindeki düzenin, ahlakın ve umudun kendisiydi. İnsanlar başlarını gökyüzüne kaldırdıklarında sadece bulutları ve yıldızları görmezlerdi. Orada, 16. katta, kendilerini Erlik'in karanlığından koruyan, iyiliği ödüllendiren ve evrenin adaletle işlemesini sağlayan ulu bir hükümdarın varlığını hissederlerdi. Göklerin efendisi Ülgen, en karanlık zamanlarda bile ulaşılabilecek bir ışık, sığınılacak nihai bir güç olarak çağlar boyunca Türklerin zihninde ve ruhunda yaşamaya devam etti. Her düzen, kendi kaosunu yaratır. Her ışık, kendi gölgesini var eder. Ulu Kayra Han, evreni yarattığında ve Ülgen aydınlığı yönetmeye başladığında, evrenin dengesi için bir karşı güce ihtiyaç vardı. Bu güç, yokluktan var olmadı. Bizzat yaratıcının yanında beliren ilk varlığın, o ilk kibrin ve ihanetinin sonucunda doğdu. O, yeryüzünü çirkinleştiren, ilk günahı işleyen kişi idi. Ve cezası, krallığı oldu. Adı artık Erlik Han'dı. Güçlü, kudretli demekti. Ama onun kudreti, yok etmek ve almaktı. O, bir ceza değil, evrenin zorunlu bir parçasıydı. O, sonun efendisiydi. Kıl köprüyü geçebilen ruhların vardığı yer, Erlik Han'ın krallığı yani cehennemdi. Burası, göğün 16. katındaki altın sarayın tam zıttıydı. Işık yoktu. Her yer pasrengi, loş bir aydınlıkla kaplıydı. Hava, çürümüş yaprak ve soğuk demir kokardı. Krallığın merkezinde, çamur ve balçıktan yapılmış, bacasından kara dumanlar tüten 9 katlı sarayı dururdu. Sarayın kapısında ne güneş ne de ay bekçileri vardı. Sadece umutsuzluk ve acı nöbet tutardı. İçeride, paslı demirden yapılmış tahtında Erlik Han'ın kendisi otururdu. Görünüşü dehşet vericiydi. Yaşlı, adaleli bir bedeni, kömür gibi kara gözleri vardı. Domuzunkini andıran yüzünden fırlayan uzun, sivri dişleri ve çenesinden sarkan çatallı, kara sakalıyla tam bir korku abidesiydi. Boynuzları bir boğanınki kadar güçlü, omuzları bir ayınınki kadar genişti. Elinde, ölü ruhları avladığı kementi ve kara yılanlardan yapılma kamçısı her an hazır beklerdi. O, Ülgen'in merhametli bilgeliğinin aksine, soğuk ve pazarlık kabul etmez bir otoriteydi. Yanında 9 oğlu ve 9 kızı otururdu. Onlar, Ülgen'in aydınlık elçilerinin karanlık muadilleriydi. Oğulları Kereyhanlar, yeryüzüne nifak ve kavga tohumları ekerdi. Kızları ise ahlaksızlığın, tembelliğin ve baştan çıkarmanın fısıltılarıydı. Onlar, Erlik'in iradesini yeryüzüne taşıyan felaket habercileriydi. Erlik Han, basit bir şeytan figürü değildir. O, kozmik dengenin karanlık tarafını yöneten bir sistem yöneticisidir. Görevleri net ve sarsılmazdır. Ölümün infazı, Kayra Han tarafından belirlenen ömür sona erdiğinde, Erlik'in hizmetkarları o kişinin kut'unu yani ruhunu almak için yeryüzüne çıkardı. Erlik, ölümün kendisi değil, onun vazgeçilmez infazcısıydı. Felaketlerin yaratıcısı, yeryüzüne hastalıkları, salgınları, kuraklığı ve doğal afetleri o gönderirdi. Bu, Ülgen'in düzenine karşı bir başkaldırı olduğu kadar, insanlığı sınamak ve zayıfları kendi safına çekmek için bir yöntemdi. Yeraltının yönetimi, tama gelen ruhları yargılar, onları işledikleri suçlara göre yeraltının farklı katmanlarına yerleştirirdi. O, karanlığın adaletini uygulayan bir yargıçtı. En büyük günahkarlar, bir daha asla kaynamayacağı söylenen kara kazanda cezalandırılırdı. Bir köyde, obanın en saygın beyinin oğlu ölümcül bir hastalığa yakalandığında, tüm umutlar tükenmişti. Hekimler çaresizdi. Bu, Erlik'in işiydi. Ruhu vaktinden önce çalmak istiyordu. Tek bir çare kalmıştı. Kam'ı çağırmak. Kam, davulunu ateşin etrafında çalmaya başladı. Ritüel, bir davet değil, bir meydan okumaydı. Transa geçen şaman, ruhunu bir ata dönüştürüp yeraltına doğru 4 nala inmeye başladı. Kıl köprüden geçti, Toybadım nehrini aştı. Erlik'in oğullarıyla savaştı, kızlarının baştan çıkarıcı fısıltılarına direndi. Sonunda, paslı tahtın önünde, yeraltı hükümdarının karşısına dikildi. "Ey karanlığın efendisi," dedi titreyen ama kararlı bir sesle. "O ruhu geri ver. Henüz vakti gelmedi." Erlik'in kahkahası, sarayın duvarlarında bir deprem gibi yankılandı.
"Bana ne vereceksin, fani?" diye sordu. "Benim olmayan neye sahipsin?" İşte o an, pazarlık başladı. Şaman, beyin oğlu yerine kurbanlar adadı. Atlar, koçlar, değerli kürkler. Erlik, her teklife burun kıvırdı. Bu, sadece bir mal pazarlığı değil, iradelerin savaşıydı. Şaman, en sonunda Ülge'nin adını andı. Aydınlığın gücünü hatırlattı. Erlik, Ülge'nin adını duyunca öfkelendi ama aynı zamanda duraksadı. Çünkü evrenin dengesini ondan daha iyi kimse bilemezdi. Sonunda, güçlü bir kurban karşılığında ruhu serbest bırakmayı kabul etti. Şaman, yorgun ama galip bir şekilde yeryüzüne döndü ve çocuk anında gözlerini açtı. Erlik Han, korkulan ama aynı zamanda saygı duyulan bir güçtü. Çünkü o, hayatın en kesin gerçeğini temsil ediyordu. Her başlangıcın bir sonu vardır. O, Ülge'nin yarattığı hayat senfonisinin son ve en güçlü notasını vuran şefin kendisiydi. İnsanlar ondan korunmak için Ülgen'e dua etseler de, ölüm gerçeğiyle yüzleştiklerinde Erlik'in sarsılmaz krallığına hazırlanmak zorunda olduklarını bilirlerdi. O, evrenin karanlık kalbiydi. Atması gerekiyordu ki, aydınlık bir anlam kazanabilsin.